Bazı kadınlar hayatınıza sessizce girer ama sizi siz olmaktan çıkarmaları da aynı sessizlikle olur. Bunu fark ettiğinizde ise çok geç olabilir. Çünkü bu manipülasyon bağırarak değil, size doğru kişiymiş gibi hissettirilerek yapılır. Ve işin kötüsü, bunu fark edemeyen erkekler zamanla kendi kararlarını, duygularını, hatta kimliklerini kaybetmeye başlar. Bu video bir suçlama değil, bir farkındalık çağrısıdır. Gerçekten seven kadınla sizi kendine bağımlı hale getiren kadın arasındaki farkı öğrenmediğiniz sürece tekrar tekrar aynı döngüye girmeye devam edersiniz. Belki adını koyamadığınız bir huzursuzluk hissediyorsunuz. Belki onu kaybetmekten korkarken kendinizi çoktan kaybettiniz. İşte bu video tam olarak o anda devreye giriyor. Burada duyacağınız şeyler rahatsız edici olabilir. Ama eğer bir adam olarak kendi gücünüzü yeniden elinize almak istiyorsanız, önce sizi ondan uzaklaştıran şeyin ne olduğunu görmeniz gerekiyor. Çünkü bazı kadınlar sizi sevmiyor. Sadece kontrol etmek istiyor. Ve bu kontrol ilgi gibi, aşk gibi, şefkat gibi giydirilmiş olabilir. Ama sonuç hep aynıdır. Siz olmamanız gereken birine dönüşürsünüz. Bu videoda sana kadınların uyguladığı duygusal manipülasyonun 5 sessiz işaretini göstereceğim. Her biri küçük görünebilir ama hepsi ruhunuzda büyük izler bırakır. Ve eğer bu izleri tanırsan artık sadece aşkı değil, kendini de koruyabilen bir adama dönüşürsün. Eğer bu bilgiler sende bir şeyleri uyandırdıysa kanala abone olarak kendine yeni bir pencere açabilirsin. Beğeni butonuna basarak bu içeriğin daha fazla erkeğe ulaşmasına destek ol. Ve yorumlara "Bu işaretlerden hangisini yaşadım?" yazarak süreci sadece kendin için değil, başkaları için de görünür hale getir. Çünkü gerçek değişim fark eden adamlarla başlar. 1. Sürekli haklı gibi konuşuyor. Ama suçlu hep sen oluyorsun. Bazen bir tartışmada haklı olmak aslında çok şey ifade etmez. Çünkü mesele kimin haklı olduğundan çok, kimin daha iyi manipüle ettiğine dönüşür. Ve eğer yanında sürekli haklıymış gibi davranan ama her olayın sonunda seni suçlu hissettiren bir kadın varsa, muhtemelen bunun adını koyamadığın bir rahatsızlığı da içinde taşıyorsundur. İşte tam bu noktada başlar duygusal manipülasyon. Sözleriyle değil, bakışlarıyla, sessizliğiyle ya da kurduğu cümlelerin ardında gizlediği anlamlarla seni bir suçluya dönüştürür. Tartışmalar artık bir gerçeği bulmak için yapılmaz. Sadece onun iyi, senin kötü olduğunu tekrar tekrar kanıtlamak için var olur. En sonunda ne hissedersin biliyor musun? Hem özür dileyen taraf olursun, hem de neden özür dilediğini bilmezsin. Bu kadın seni doğrudan suçlamaz. Zeki bir şekilde olayları kurgular. Senin kararlarını, seçimlerini, tepkilerini sorgular. Ve her seferinde senin bir şekilde eksik olduğunu ima eder. Onun yanında kendini hep yetersiz, hatalı ya da duygusal olarak dengesiz hissetmeye başlarsın. Çünkü sen ne dersen de onun bakış açısına göre fazla hassas davranmışsındır, abartmışsındır ya da yine yanlış anlamışsındır. Böylece zamanla kendini sansürlemeye başlarsın. Söylemek istediklerini yutarsın. Çünkü artık her cümlenin sonu suçluluk hissiyle bitmektedir. Ama en tehlikelisi nedir biliyor musun? Bu kadının sana olan davranışlarının sevgi kılıfı içinde sunulmasıdır. "Ben sadece senin iyiliğini istiyorum," der. "Bunu senin için yapıyorum." ya da "Senin bu halini gördükçe üzülüyorum," gibi cümlelerle seni hem sevdiğine inandırır hem de seni sürekli kırar. Böylece seni en savunmasız halinde yakalar. Çünkü bir kadın seni severken incitiyorsa sen onu sorgulamazsın. Kendini sorgularsın. Zamanla bir kısır döngüye girersin. Ne kadar iyi niyetli olursan ol, her hareketin ya yetersiz, ya yanlış ya da eksik olarak değerlendirilir. O ise hep mantıklı, hep daha olgun, hep doğruyu bilen kişidir. Ve sen fark etmeden onun haklılığı karşısında sessiz kalmayı, kendi doğrularından vazgeçmeyi, hatta bazen kendi aklından bile şüphe etmeyi öğrenirsin. İlişkinin en başında kendinden emin bir adamdın belki.
kararlarını net alabiliyordun. Hislerinden emindin. Ama şimdi, belki de ben çok alınganım demeye başladın. Abartıyorum galiba ya da onu kırmak istemem diyerek susmaya alıştın. Ama suskunluk zamanla içini kemiren bir sessizliğe dönüşür. Ve bu sessizlik seni kendinden uzaklaştırır. İşte bu yüzden bu işaret çok önemli. Eğer karşındaki kadın sürekli haklıymış gibi davranıyor ama her tartışmanın sonunda sen kendini suçlu hissediyorsan, dur ve düşün. Çünkü bu artık bir ilişki değil, bir güç oyunudur. Ve bu oyunda kaybeden, genelde hisseden taraf olur. Unutma, sevgi kimlik silmez. Aksine seni sen yapan yönlerini daha da görünür kılar. Gerçekten seven bir kadın seni yargılamaz. Seni suçlu hissettirmez. Seni kendine bağımlı hale getirmez. Birlikte büyümeye, öğrenmeye, anlamaya çalışır. Ama bir kadın seni sürekli eksik hissettiriyorsa, belki de onun derdi seni tamamlamak değil, seni kontrol etmektir. Artık bu döngüyü kırma zamanı. Çünkü sen her tartışmada kendini savunmak zorunda kalan bir adam değilsin. Çünkü sevgi bir mahkeme salonu değildir. Ve sen de sürekli suçlanan taraf olmak zorunda değilsin. 2. Senin iyiliğin için yapıyorum. Bazı sözler vardır ki ilk duyduğunda için rahatlar. Senin iyiliğin için yapıyorum da onlardan biridir. Bu cümle kulağa koruyucu, sevgi dolu ve samimi gelir. Ama çoğu zaman bu sözün ardında yatan niyet, sandığın kadar masum değildir. Özellikle duygusal manipülasyonun gizli bir aracı olarak kullanıldığında, bu cümle zamanla bir erkeğin ruhunu kemiren bir araca dönüşebilir. Bir kadının sana bu cümleyi kurduğu anları düşün. Arkadaşlarınla daha az görüşmelisin. Senin iyiliğin için. Ailenden uzak durmanı istiyorum. Seni hep üzmüşlerdi. Senin iyiliğin için. O işi bırakmanı istiyorum. Çok yoruluyorsun. Senin iyiliğin için. İlk başta bu sözlerde bir problem göremezsin. Hatta bana değer veriyor diye düşünürsün. Ama bir süre sonra hayatındaki birçok kararı onun için almaya başladığını fark edersin. Kendi isteklerin, seçimlerin, hatta değerlerin arka plana itilir. Çünkü artık sen değil, onun senin için doğru buldukları önceliklidir. Duygusal manipülasyonun en sinsi biçimlerinden biri budur. Çünkü bu manipülasyon sevgi kisvesi altında gelir. Sana direkt bir yasak koymaz, seni suçlamaz. Bunun yerine seni düşündüğünü iddia eder. Ama gerçek şu ki, bu davranışlar çoğu zaman bir kontrol arzusunun sonucudur. Ve farkında olmadan sen de bu kontrolün içine çekilirsin. Gerçek bir sevgi, karşı tarafın kendi kararlarını almasına saygı duyar. Evet, önerilerde bulunabilir, fikir verebilir ama nihayetinde sana alan tanır. Oysa bu tür kadınlar kendi korkularını, güvensizliklerini, hatta kontrol etme ihtiyaçlarını senin iyiliğin gibi göstererek gizler. Ve sen onu üzmemek adına bu iyilik söylemine boyun eğdikçe yavaş yavaş kendi sınırlarından uzaklaşmaya başlarsın. Bir erkeğin hayatındaki en büyük kayıp sadece sevdiği kadını kaybetmek değildir. Kendini kaybetmektir. Kendi merkezinden uzaklaşmaktır. Ve bunu yaşamak için illa büyük bir tartışma ya da ihanet gerekmez. Bazen sadece küçük küçük senin iyiliğin içinler yeterlidir. Bu manipülasyon türü özellikle ilişkilerde uzun vadede yıpratıcı olur. Kadın partnerin sana sürekli ne yapman, nasıl düşünmen, kimlerle görüşmen gerektiğini söylüyorsa ve bunu hep senin için yapıyorsa, durup düşünmelisin. Çünkü bu, seni bir yetişkin olarak değil, yönetilmesi gereken biri olarak gördüğünün göstergesidir. Gerçek bir partner, sana nasıl biri olman gerektiğini dikte etmez. Senin yanında, seni olduğun gibi kabul eder. Örneğin, bir adam işini bırakmak istiyor ama partneri bu fikre sürekli karşı çıkıyor. Yeni bir işe başlamak riskli, şu an bulunduğun yerde kal, bu senin iyiliğin için, diyor. Belki de adamın içinde büyüyen potansiyel sürekli bastırılıyor. Belki de bu iyilik aslında kadının kendi konforunu koruma çabası. Başka bir örnek.
Adam arkadaşlarıyla zaman geçirmek istiyor ama kadın, onlar seni olumsuz etkiliyor, zaten bana da yeterince zaman ayırmıyorsun diyerek uzaklaştırıyor. Bunun adı koruma değil, yalnızlaştırmadır. Unutma, gerçek sevgi sınır koymaz. Gerçek sevgi senin gelişiminden korkmaz. Hatta seni teşvik eder. Büyümene, değişmene, denemene izin verir. Senin iyiliğin için diyen biri gerçekten senin iyiliğini istiyorsa önce senin kendi kararlarını alabilme yeteneğine güvenmeli. Bu noktada kendine sorman gereken soru şu: hayatında aldığın kararlar gerçekten senin kararların mı, yoksa onun iyilik kılıfıyla sunduğu yönlendirmeler mi? Eğer sen artık kendi hayatının kaptanı gibi hissetmiyorsan, birilerinin rotanı çizdiğini hissediyorsan, işte orada manipülasyon başlamış demektir. Ve asıl tehlikeli olan şudur: bu manipülasyon türü çoğu zaman sevgiden ayrıştırılamaz. Çünkü karşındaki kişi seni seviyor olabilir. Gerçekten senin üzülmeni istemiyor olabilir. Ama sevgiyle yapılan her davranış sağlıklı değildir. Niyet iyi olsa bile, sonuç seni senden uzaklaştırıyorsa, bu sevgiden çok kontrol dürtüsünün sonucudur. Son olarak şunu unutma, kendi hayatının rotasını çizemeyen bir adam bir gün mutlaka içsel olarak kaybolur. Ve kadınlar yönünü kaybetmiş erkeklere değil, kararlı, dengeli, kendi merkezini kaybetmeyen erkeklere saygı duyar. Çünkü sadece böyle bir erkek hem kendini hem kadını taşıyabilir. Eğer bir kadın sana sık sık senin iyiliğin için yapıyorum diyorsa, bunu gerçekten senin için mi yapıyor, yoksa kendi ihtiyacına göre mi şekillendiriyor? Sorgula. Çünkü bir erkeğin farkındalığı sadece onu korumaz. Aynı zamanda onu saygın kılar. Ve sen farkında olan bir erkeksen, zaten en büyük güce sahipsin demektir. Kendin olma gücüne. 3. Sen her şeyi fazla büyütüyorsun. Bazı cümleler vardır, dışarıdan bakıldığında basit bir sitem gibi görünür. Ama içinde bir insanın duygularını küçümseyen, hislerini geçersizleştiren koca bir dünya saklıdır. Sen her şeyi fazla büyütüyorsun. İşte o cümle zamanla bir erkeğin en doğal tepkilerini bile sorgulamasına, hatta kendinden şüphe etmesine neden olur. Bu söz çoğu zaman bir tartışmanın ortasında gelir. Sen bir şeyden rahatsız olmuşsundur, kırılmışsındır. Belki sadece bir açıklama beklersin. Ama karşındaki kadın o duyguyu ciddiye almak yerine sana "fazla büyütüyorsun" der. İlk seferde önemsemezsin. Belki o an gerçekten abarttığını düşünürsün. Ama zamanla bu cümle tekrar etmeye başlar. Ne zaman duygularını ifade etsen, ne zaman sesini duyurmaya çalışsan, aynı tepkiyle karşılaşırsın ve sonunda sessizleşirsin. Çünkü konuşmanın bir anlamı kalmamıştır. Hislerin bile tartışılır hale gelmiştir. Bu manipülasyonun en tehlikeli yanı açıkça saldırgan olmamasıdır. Sana bağırmaz, suçlamaz. Ama duygularını fazla olarak niteleyerek onları geçersiz kılar. Bu erkeklerin çoğu zaman fark edemediği bir psikolojik taktiktir. Ve bu taktik seni yalnızlaştırır. Kendine güvenini sarsar. En kötüsü de şudur: zamanla sen de inanmaya başlarsın. Gerçekten fazla mı büyütüyorum diye düşünürsün. Ama içinden bir ses hep itiraz eder. Çünkü aslında haklısındır. Ama artık haklı olmanın bir değeri kalmamıştır. Bu cümle ilişkideki duygusal dengeyi bozar. İletişimi sabote eder. Sen rahatsız olursun ama karşı taraf sadece abarttığını söyler. Bu seni susmaya iter. Bir süre sonra artık duygularını paylaşmazsın. Çünkü paylaşmanın bir karşılığı yoktur. Bu da seni içeride biriktiren, içten içe tüketen bir adama dönüştürür. Duygularını bastırırsın. Ama bastırılan hiçbir şey yok olmaz. Gün gelir, bir patlamayla geri döner. Ya da seni yavaş yavaş içten çürütür. Şimdi düşün, sana bu cümle en son ne zaman söylendi? Hangi durumda? O an gerçekten abartmış mıydın, yoksa sadece duygularını açıkça dile getirmiş miydin? Çünkü erkek olmak, her şeyi içinde tutmak zorunda olmak değildir. Duygusal olman seni zayıf yapmaz. Aksine
Duygularını tanıyan ve onlara sahip çıkan bir erkek olmak en büyük güçlerden biridir. Gerçek bir ilişki, iki kişinin de duygularının eşit derecede önemli olduğu bir alandır. Eğer bir kadın senin hislerini fazla olarak nitelendiriyorsa, burada bir sorun vardır. Bu sadece seni bastırmakla kalmaz, zamanla seni kendin olmaktan uzaklaştırır. Çünkü her defasında "Acaba ben mi abartıyorum?" sorusuyla baş başa kalırsın. Ve bu soru özgüveni zayıflatan bir zehirdir. Peki bu durumda ne yapmalı? Öncelikle şunu bilmelisin. Duyguların geçersiz değil. Hissettiğin her şey senin gerçekliğindir. Ve bu gerçeklik kimse tarafından küçümsenemez. Sana bu cümle söylendiğinde kendini savunmak zorunda değilsin ama sessiz kalmak da zorunda değilsin. Sadece şunu net bir şekilde ifade edebilirsin. Benim için bu önemli. Belki senin için küçük bir detay olabilir ama ben bu şekilde hissediyorum. Bu kadar. Ne bağırmak, ne tartışmak, ne de açıklama yapmak zorundasın. Sadece kendi gerçeğini dile getirmek. İşte bu en güçlü duruşlardan biridir. Eğer karşındaki kişi seni gerçekten seviyorsa, bu cümleyi tekrar etmez. Çünkü senin duygularına saygı duyar. Ama eğer seni kontrol etmek isteyen biriyle birlikteysen, bu cümleyi sık sık duymaya devam edersin. Ve o noktada artık seçimi sen yaparsın. Duygularını bastırarak mı devam edeceksin? Yoksa kendi iç sesini yeniden duymayı mı seçeceksin? Bir kadının seni sevmesi için duygularını yutmak zorunda değilsin. Tam tersine, duygularına sahip çıkan bir erkek, en güçlü erkeklerden biridir. Ve belki de bu videoyu izlerken ilk defa şunu fark ettin. Ben aslında her şeyi fazla büyütmüyorum. Sadece artık gözümü açmaya başlıyorum. 4. Suçlu hissettiriliyorsan orada bir oyun vardır. Bazı ilişkilerde tuhaf bir dengesizlik vardır. Ne kadar iyi niyetli olursan ol, ne kadar çabalarsan çabala, sonunda bir şekilde suçlu çıkan hep sen olursun. Oysa niyetin kötü değildir. Hatta çoğu zaman onun iyi hissetmesi için kendinden fedakarlık etmişsindir. Ama bir bakmışsın, sen yanlış anlamışsın, sen yanlış davranmışsın, sen kırmışsın, sen eksik kalmışsın. Sanki bu ilişkide suçun her formu sadece sana aitmiş gibi. Ve işin tuhafı, bunu sorgulamaya bile çekinirsin. Çünkü kendini savunuyorsun denilerek bir kez daha suçlu ilan edilirsin. İşte bu, duygusal manipülasyonun en sinsi yollarından biridir. Sessizce işler. Sen anlamadan seni kendi vicdanınla baş başa bırakır. Kendini sorgulamanı sağlar, kendini suçlamanı. Ama asıl sorgulanması gereken kişi, duygularını bu şekilde yönlendiren kişidir. Çünkü seni sürekli hatalı hissettiren biriyle kurulan ilişki eşit bir bağ değildir. Aksine güç dengesinin tek taraflı kurulduğu bir alandır. Bu kadınlar seni sevmediğinden değil ama sevgiyi bir kontrol mekanizması olarak kullandığından böyle davranır. Her tartışmanın sonunda özür dileyen sensindir. Ben seni kırmak istememiştim dersin. Zaten hep böyle yapıyorsun cevabını alırsın. Dikkat et. Bu noktada artık olay ne söylediğindir, ne de yaptığındır. Önemli olan onun seni nasıl yorumladığıdır. Çünkü bu kişiler duygularına dair mutlak hakikate sahip olduklarına inanırlar. Ve senin hislerin bu denklemde geçerli değildir. Bu manipülasyon tarzı özellikle iyi niyetli erkekleri hedef alır. Duyarlı, empati kurabilen, kadınları incitmek istemeyen erkekleri. Çünkü bu tür erkekler ilişkide bir problem olduğunda önce kendilerine dönerler. Acaba ben mi hata yaptım diye düşünürler. Ama manipülatif biri için bu bulunmaz bir fırsattır. Her seferinde seni biraz daha suçlu hissettirerek kontrol alanını genişletir. Artık sadece ne söylediğine değil, ne hissettiğine de müdahale eder hale gelir. Çünkü seni kendine değil, kendine karşı suçlu hissettirmek ister. Bu süreçte senin özgüvenin yavaş yavaş erimeye başlar. Karar almaktan çekinirsin. Duygularını açıkça ifade etmek yerine içine atarsın. Yine yanlış anlaşılırım, korkusuyla konuşmamayı tercih edersin. İşte bu noktada artık duygusal bir partner değil,
duygusal bir tutuklusun. İzin verilen kadar konuşan, izin verilen kadar seven ama asla özgür hissetmeyen biri. Bir kadının seni gerçekten sevmesi, seni suçlu hissettirerek olmaz. Sevgi, savunma pozisyonunda yaşanmaz. Sevgi, iki kişinin kendi duygularını özgürce ifade edebildiği, hata yapma hakkının olduğu, duyguların manipüle edilmediği bir alanda gelişir. Eğer bir ilişki seni sürekli açıklama yapmak zorunda bırakıyorsa, her adımında doğruyu mu yapıyorum baskısı hissettiriyorsa, orası senin büyüyebileceğin bir yer değildir. Ve şunu unutma, bir kadın sana sürekli seni kırılmış gibi hissettirdiğinde aslında seni kendi duygusal alanında esir tutuyordur. Çünkü kırılganlığını bir silah gibi kullanıyordur. Bu seni daha dikkatli değil, daha tedirgin biri yapar. Aşık değil, temkinli bir adam olursun. Ve temkinli aşk olmaz. Sürekli tetikte kalınan bir ilişkide ne yakınlık kurulur ne de bağ güçlenir. Belki şu an bu durumu yaşadığını fark ettin. Belki de geçmişte yaşadığın ama bir türlü anlamlandıramadığın o ilişkiyi hatırladın. Olsun. Geç kalmış değilsin. Bu farkındalık kendi gücünü geri almanın ilk adımıdır. Suçluluk, eğer gerçek bir hatanın sonucundaysa iyileştirici olabilir. Ama bir başkasının duygusal üstünlük kurmak için kullandığı bir araçsa seni sadece tüketir. Kendine şu soruyu sor. Bu ilişkide kendin olmaya devam edebiliyor musun? Yoksa sürekli açıklama yapmak, kendini savunmak, onun onayını almak için mi yaşıyorsun? Eğer ikinci seçeneğe yaklaşıyorsan, dur ve düşün. Bu senin hayatın. Ve bu hayatta kendin olamadığın her ilişki seni senden biraz daha uzaklaştırır. 5. Sessizlikle cezalandırma. Bazen hiçbir şey söylememek, söylenen her şeyden daha gürültülüdür. Özellikle bir kadın seni cezalandırmak için sessizliğini kullanıyorsa, bu artık sağlıklı bir ilişkinin değil, psikolojik bir oyunun parçasıdır. Aranızda bir sorun çıkar, belki yanlış bir şey söyledin, belki onun beklediği tepkiyi veremedin. O an o sessizlik başlar. Telefonda yazılan son mesajına cevap gelmez. Yanındaysa yüzünü çevirir, göz göze gelmemek için çabalar. Ve sen ne yaptığını bile anlamadan kendini bir boşluğun içinde bulursun. İşte bu, adı konmamış bir cezalandırma yöntemidir. Fiziksel olarak oradadır ama duygusal olarak yoktur. Varlığıyla seni sarması gereken biri, yokluğuyla seni boğmaya başlar. Bu yöntem pasif-agresif bir taktiktir. Açıkça tartışmaz, seni doğrudan suçlamaz ama iletişimi keserek seni dondurur. Ve en tehlikelisi de budur. Ne tam ayrıdır ne de tam beraberlik. Bu aralıkta sen ne yapacağını bilemezsin. Hatalıysan özür dilemek istersin ama neyin yanlış olduğunu bile tam anlayamazsın. Bu noktada erkeklerin yaptığı en büyük hata hemen "beni affet" moduna geçmektir. Çünkü o sessizlik bilinçaltında terk edilme korkusunu tetikler. Sessizlik büyüdükçe panik artar. Neden böyle oldu diye düşünmeye başlarsın. Bir süre sonra ben onu kaybediyorum duygusuyla hareket eder ve tüm kontrolü onun eline bırakırsın. İşte o an manipülasyonun pençesine düşersin. Çünkü bu yöntem seni zayıflatır. Sessizliğini bozmak için kendini açıklamaya, savunmaya, hatta olmadığın biri gibi davranmaya başlarsın. Oysa sağlıklı bir ilişkide sessizlik bir ceza aracı değil, bazen bir dinlenme alanıdır. Ama burada durum çok farklıdır. Bu sessizlik seni düşündürmek için değil, seni korkutmak için kullanılır. Çünkü manipülatif insanlar duygusal kopuşu bir tehdit olarak sunar. Sen böyle davranırsan ben de yok olurum mesajı verirler. Ve sen onun yokluğu üzerinden kendini değersiz hissetmeye başlarsın. Bu sessizlik bir süre sonra sadece iletişimsizlik değil, bir tür duygusal şantaja dönüşür. Konuşmak istediğinde "daha hazır değilim" der. Açıklama beklediğinde "ne anlatacağımı bile bilmiyorum" cevabını alırsın. Ama senin susma hakkın yoktur. Senin görevindir düzeltmek, anlamak, sabretmek. Her durumda duygusal yük senin üzerine kalır. Çünkü o sessizlik artık bir iletişim aracı değil,
bir üstünlük göstergesidir. Bu taktik seni bir süre sonra kendi duygularından şüphe ettirir. Acaba çok mu hassasım dersin. Belki de onun alanına saygı duymuyorumdur diye düşünmeye başlarsın. Ama gerçek şudur. Sessizliğe boğuluyorsan, bir ilişkide iki kişiden biri sessizliği silah olarak kullanıyorsa, orada bir dengesizlik vardır. Ve bu dengesizlik uzun vadede seni tüketir. Bir kadın seni seviyorsa, seni cezalandırmaz. En azından bunu sessizlikle yapmaz. Çünkü gerçek sevgide anlaşmazlık olur, evet. Ama konuşularak çözülür. Sessizlikle yok sayılarak değil. Eğer bir sorun varsa iki kişi de üzerine düşeni yapar. Ama bu şekilde cezalandırıldığında sen sadece çözmeye çalışan taraf olursun. O ise bir hakim gibi bekler ve bu ilişkiyi eşitlikten uzaklaştırır. Şimdi dur ve düşün. Bir ilişkide kendini ifade etmek yerine sürekli susuyorsan, onun suskunluğunu çözmeye çalışmaktan kendi iç sesini duyamıyorsan, orada bir sorun var demektir. Çünkü bir kadın seni gerçekten seviyorsa, konuşur. Kırıldığını, öfkelendiğini, hayal kırıklığını anlatır. Sessizliğe saklamaz. Seninle kavga etmeyi, seni yok saymaya tercih eder. Çünkü en azından kavga hala ilişki içinde kalma çabasıdır. Ama seni duygusal olarak cezalandırmak için susan biri seni içinden silmeye başlamıştır. Ve bu seni onun sevgisini yeniden kazanmak için savaştırmaya zorlar. Oysa aşk bir mücadele değil, bir bağdır. Ve o bağ konuşarak kurulur, susturularak değil. Unutma, bazı insanlar seni düşün diye susar ama bazıları unut diye. Bunu anlamanın tek yolu sessizliğin seni güçlendirip güçlendirmediğine bakmaktır. Eğer seni daha güçlü kılmıyor, sadece daha kırılgan hale getiriyorsa bu sevgiden değil denetimden besleniyordur. Bu yüzden seni sessizlikle cezalandıran biriyle değil, duygularını dürüstçe paylaşan biriyle yol yürümelisin. Çünkü seni duyan, seni yaralamaz. Seni gören, seni görmezden gelmez. Ve seni seven, seni korkutmaz. Bunu asla unutma. Artık görüyorsun değil mi? Bazı şeyler seni sadece yorar diye düşünüyordun. Oysa seni senden çalan şeylerdi onlar. Bu videoda konuştuğumuz her madde aslında seni derinden etkileyen ama adını koyamadığın duyguların birer karşılığıydı. Çünkü birçok erkek gibi sen de sevgi adına sessiz kaldın. Kabul görmek için kendinden ödün verdin. Anlayışlı olmak için hep daha çok veren oldun. Ama sonunda kim olduğunu unuttun. Ve bu videoyu buraya kadar izlediysen artık sen de farkındasın. Bu bir kadına karşı suçlama videosu değil. Bu kendine karşı dürüst olma videosu. Çünkü manipülasyon sadece karşıdan gelen bir oyun değil, senin o oyuna verdiğin cevaptır aynı zamanda. Onun seni yönettiği yer, senin sınır çizmediğin yerdir. Sana hata yapıyorsun denilen her yerde. Belki de sadece kendi iç sesini bastırdın. Fazla alıngansın dendiğinde duygularını küçümsedin. Senin iyiliğin için denildiğinde aslında onun isteklerine boyun eğdin. Ama artık o dönem bitti. Şimdi zamanı geldi. Kendine dönmenin, kendi kararlarının arkasında durmanın, kendi ihtiyaçlarını birinin onayına göre şekillendirmemenin, senin için çizdiği o dar çerçeveden çıkmanın. Ve şunu bil, bir kadın seni gerçekten seviyorsa seni şekillendirmeye çalışmaz. Seni olduğun halinle kabul eder. Fikir ayrılığına düştüğünüzde seni cezalandırmaz, konuşur. Sessizlikle değil, netlikle ifade eder kendini. Aşk adı altında seni suçlu hissettirmeye çalışmaz, sorumluluk alır. Ve sen de artık bu farkı görebilen bir erkeksin. Stoik kabile olarak biz burada sadece bilgi vermiyoruz. Sana kendi iç dünyanı tanıman için bir alan açıyoruz. Sana şunu hatırlatıyoruz. Erkek olmak sadece güçlü durmak değil, duygularını tanımak, sınırlarını bilmek ve o sınırları saygıyla koruyabilmektir. Bugün anlattıklarımız belki de seni yıllardır içten içe kemiren bir sessizliğe ışık tuttu. Ve bu ışıkla artık yalnız değilsin. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bu videoyu izleyip kapatma. Yorumlara gel.
Hayatında bu işaretlerden birini yaşadın mı? Sessizlikle cezalandırıldın mı? Suçlulukla yönlendirildin mi? Biz burada gerçekten konuşmak isteyen adamlar için varız. Hikayeni paylaş. Sadece kendin için değil, şu anda sessizce bu videoyu izleyen ve kendi hikayesine cesaret arayan başka bir adam için. Ve eğer bu video sana bir şey kattıysa, sadece bilgi değil, farkındalık kattıysa bu videoyu beğen. Çünkü bu küçük hareket, bu kanalın daha fazla erkeğe ulaşmasına, daha fazla adamın gözünü açmasına katkı sağlayacak. Abone olmayı da unutma. Çünkü biz burada sıradan erkek hikayeleri anlatmıyoruz. Biz kendi iç gücünü fark eden ve artık manipülasyon değil, bilinçli bağlar kurmak isteyen erkeklerin yol arkadaşlığını kuruyoruz. Sen sadece izleyici değilsin. Bu yolculuğun bir parçasısın. Unutma. Sen kendi iç sesine kulak verdiğinde, seni yönlendirmek isteyen dış sesler susar. Sen kendi değerini fark ettiğinde, başkalarının seni değersiz hissettirme gücü kalmaz. Stoik kabiledesin. Artık yalnız değilsin.